Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Tek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Hastanelerin sır gibi sakladığı tarifi buldum. Bir çay bardağı sıvı yağla harika ekler ve profiterol tarifi hazırlıyorum. Kalabalık misafirlerinize hazırlayabileceğiniz tam ölçülü garanti tarif. 150 miligram su içine alalım. 25 miligram sıvı yağ kaynatmaya bırakalım. Bir fiske tuz, bir fiske şeker ekleyelim. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. 250 gram unu ekleyerek kavuralım. Pürüzsüz hale gelene kadar kavurma işlemine devam edelim. Hamurumuz toparlandıktan sonra 1-2 dakika daha kavurmaya devam edelim. Hamurumuzun dışının daha çıtır olması için bu püf noktasına dikkat edelim. Hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma bildirirseniz sevinirim. Evet, hamurumuzu soğutmak için geniş bir kabın içine alalım. Soğurken kremamızı hazırlayalım. 1 adet tam yumurta sarısı, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya. Karıştıralım. 4 su bardağı süt, süz hale gelene kadar karıştıralım. Daha sonra ocak üzerine alalım. Orta ateşte koyu muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Muhallebi kıvamına geldi. 2 dakika daha pişirerek un kokusunu alalım. Altını kapatarak soğuması için geniş bir kasenin içine alalım. İçin 200 gram sıvı kremayı soslu alarak ısıtalım. 60 gram çikolatayı kremanın içine alarak eritmeye bırakalım. Evet, kısık ateşte eridi. Altını kapatıyorum ve soğumayı bırakıyorum. Evet, hamurum soğudu. 6 adet yumurtayı teker teker ekleyerek mikser yardımıyla çırpıyorum. Evet, yumurta miktarını kıvamına göre de azaltıp yükseltebilirsiniz. Bir çay kaşığı dolusu kabartma tozu ekleyelim ve karıştırma işlemine devam edelim. Kıvam bu şekilde olmalı. Sıkma poşetinin içine alalım.
Evet, poşetimizin ağzını sıkıca bağlayalım. Fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde hamurumuzu sıkalım. İsterseniz daha ince de sıkabilirsiniz. Ben bu kadar kabaracağını tahmin etmediğim için biraz kalın sıkmışım. Bunlar gibi minik minik de sıkabilirsiniz. Evet, ikinci tepsimi de hazırlıyorum. Tepsimin yarısını yuvarlak olacak şekilde sıkıyorum. Parmağımızı suya batırarak hamurun üst kısımlarını düzeltelim. Artık fırına girmeye hazır. 170 dereceli fanlı fırında üzerleri kuruyana kadar pişirmeye bırakalım. Piştiler, fırınımı kapatarak fırından çıkarmadan aralıklı olacak şekilde fırının içinde soğutmayı bırakıyorum. Hamurlarım çok güzel bir şekilde kurudu. Fırından çıkartıyorum ve tamamen soğutma işlemini için kenarda bekletiyorum. Hamurlarım hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Bu kremanın içine 2 poşet toz krem şanti ekliyorum. Mikser yardımıyla çırparak köpük köpük olana kadar karıştırıyorum. Gerekirse süt ilavesi yapabilirsiniz. Çok az süt ilavesi yaparak karıştırmaya devam ediyorum. Sıkma poşetin içine alıyorum. Kıvamı bu şekilde olmalı. Hamurlarımın güzelliğini göstermek istiyorum. Kupkuru, içleri dışları taş gibi kurudular. Ortadan ikiye yarıyorum. Ve kremayla doldurarak fırın tepsisine diziyorum. Evet, hepsini aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Fütrol hamurlarımı da dolduruyorum. Ben kremaya bir paket kakao ekliyorum. 2 aşamada ekledim. Biraz da ganajdan ekleyerek karıştırıyorum. Kıvamını süt ile ayarlıyorum. Azar azar süt ilavesi yaparak çırpıyorum. İstediğim kıvama gelene kadar süt ilavesi yapabilirsiniz. Evet, üzerlerine kaşık yardımıyla kremamı döküyorum.
kremayla hem içini hem de üzerini hazırlıyoruz. Her birine birer kaşık olacak şekilde kakaodan döküyorum. Diğerlerini kule şekilde hazırladım. Kalan kremayı aralarına döküyorum. Üzerine de en son hazırladığım ganajı dökerek servise ikrama hazırlıyorum. Evet, tarifim gördüğünüz gibi hazır. Deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.